Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde güneş tokalar yapmak istiyorum. Şöyle arkasını da bu şekilde ayarladım ben. Sonradan bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Dilerseniz hemen başlayalım. 2 numara tığ kullandım. Alize Cotton Gold ip kullandım. İki sarının iki tonu gibi, yani şöyle bakarsak 2 tane ip kullandım. Bir de gözünü işleme yaptım. Buraya normal küçük gözünüz varsa onu da takabilirsiniz. Ben böyle direkt işledim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 6 tane sık iğnemizi yaptık. İpimizi alttan sıkıştırdık. Başladığımız noktaya gelip bir sık iğne yaptık. 6 tane sık iğnemizi şu anda 12'ye çıkartacağız. Nasıl yapacağız? Her sık iğnenin başına 2 kere batarak. Şöyle sık iğnenin başına geldim. Bir sık iğne yaptım. Bir daha sık iğne yaptım. Bütün sık iğnelerin başına 6 tane olan sık iğnelerin başına 2 yapıp 12'ye çıkartıyorum. Arttırıyorum kızlar. Bu arka kısmı olacak tokamızın. Şöyle. Şimdi bir sık iğne, 3. sıramıza geldik. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir normal sık iğne, diğer sık iğnenin başına 2 sık iğne yapacağız. 12 olan sayımızı 18'e çıkartacağız bu sıramızda. Aynı zamanda burada lastiği de içeride yürüteceğiz. Şimdi onu nasıl yaptığımızı göstereceğim arkadaşlar. Bunu bir sık iğne bir artır yaptığınız yerde ya da 2 sık iğne 2 sık iğne bir artır yaptığınız yerde lastiği hemen yapacağız. Şimdi bir sık iğne bir artır yaptık. Sayımızı 18'e çıkarttık. Lastik tokamızı, aparatımızı buraya yerleştireceğiz. Bu iş için aldığım toplu internetten lastik tokalarım var. Bu şekilde siz de toplu alabilirsiniz isterseniz. Daha uyguna geliyor kızlar. Şöyle 2 sık iğne bir artır yapmadan önce lastik tokamızı yerleştiriyoruz. Hiç sık iğne atlamadan şöyle hemen, bakın bunu buraya sabitledik. Şimdi 2 sık iğne bir artır olarak devam edeceğiz bu sırayı. Hemen tokamızın karşısına gelen yere de diğer kenarını yapacağız. Buralara karıştırmamak için aparat koyabilirsiniz. Ben hani artırma yaptığım yere şöyle bakıp görebiliyorum. Bazen hani görmekte zorlanabilirsiniz. Bir ip bağlarsanız ya da bir ayırt edici daha kolay olabilir, karışmaz. Şöyle 2 sık iğne bir artır yapmadan önce şöyle tekrar tam karşısına gelen yere lastik tokamı yapmak istiyorum. Bu şekilde kızlar. Şu arkadan da böyle görünecek. 2 sık iğne bir artıra devam ediyoruz. Daha sonra 3 sık iğne bir artır, 4 sık iğne bir artır, 5 sık iğne bir artır yapacağız. Yani en son 5 sık iğne bir artıra kadar gelecek sayımız. Şöyle 3 sık iğne bir artıra geldik.
Lastik tokamızı böyle takmak pratik oluyor. Çıkmıyor da hiçbir şekilde. Arttırmalarımızı bu şekilde yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. 4 sık iğne bir arttır. En son 5 sık iğne bir arttır yapacağız. Beş sık iğne bir arttırımızı yaptık. Toplamda 7 sıra olacak kızlar. Saydığımız zaman. Bu kısmı bitirirken şöyle ipimizi kaydırma yapıyoruz. Kaydırma yöntemiyle çektik. Açılmaması için bir zincir çektik. Ve bu şekilde bakın taban kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi aynısından üzeri için de yapacağız bir tane güneş. Daha sonra ikisini birleştireceğiz. Aşağısını bitirmiştik. Yukarısını da aynı şekilde 6 sihirli halkayla başlayıp 1 sık iğne 1 arttır, 2 sık iğne 1 arttır, 3 sık iğne, 4 sık iğne ve 5 sık iğne 1 arttır şeklinde, yani 5 sık iğne örüyoruz ve bir kere arttırıyoruz. Hep böyle arttırmalar üst üste geliyor. Bu şekilde tamamladım kızlar. Şimdi diğerini bitirdiğim yerden burada başlayacağım. Bu birleştirmede püf nokta olarak size söylemek istediğim, hani altta arttırma yaptığımız yerlerde 5 sık iğne bir arttırma yapmıştık. Burada da arttırma yapıyoruz. Mesela burada da 6 sık iğne bir arttırma gibi oluyor artık. Hani büzülme, daralma olmasın diye aşağılarda arttırma yaptığımız yerin üzerine gelince tekrar arttırma yapıyoruz. Ki güzel dursun. Bu kısımda iyice ördükten sonra elyaf da yerleştireceğiz. Boncuk elyafım var. Bu şekilde. Böyle kutuya koyuyorum kolay olsun diye kullanımı. Boncuk elyafı da içerisine yerleştireceğiz. Çok fazla boncuk elyaf yerleştirmeyin kızlar. Hani güzel bir görüntü olmuyor. Çok böyle şiş oluyor. Şöyle hafif, çok az yeterli. Burada mesela arttırma yapıyoruz. Arttırma yapılmış alt kısımda. Yoksa köşeler kıvrılır. Kızlar, kanalımı büyütmek için ve bana destek olmak için videomu beğenir, abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum, bakıyorum hep mesajlarınıza. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim bu arada. Sürekli video atmaya çalışıyorum. Bildirimlerinizi açtığınız zaman zili, yeni videolarımdan da bu şekilde haberdar olursunuz inşallah.
Şöyle kızlar, bitirdik. Kaydırma yapıyoruz tekrar. Başını almıyoruz. Direkt tığımızı çekiyoruz ki kötü bir görüntü olmasın bitişte. Bir zincir çektim. İpimi arkaya götüreceğim. Şöyle arkada kalacak. Gizliyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir tık daha koyu bir renk, yani burada yaptığımız. Bir zincir çekip ipimi sabitledim. Şöyle arkadan ipimi alıyorum. Zincir çekmemin sebebi açılmaması için ipimin daha sonra. Şöyle çektim kızlar. Bir zincir çektim. Başını aldım. Bir sık iğnenin başına atladım. Diğerine geldim. Burada üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Bunu 5 kere sıra tamamlayacağız. 5 kere tekrar edeceğiz. Üçlü trabzanımızı. 1, 2, 3. Bundan 5 tane olacak kızlar. Şöyle bir sık iğne değil, ikinci sık iğneye geldim. Kaydırma yaptım tekrar. Şöyle çektim, yani başını almadım. Elimizle düzeltiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir sık iğne değil. Diğerine geldik. Başını aldığımız tığımızla üçlü trabzan yaptık. Bu üçlü trabzanı yine 5 tane yapıyoruz. Bununla anahtarlık çalışan da var. Hani böyle taç toka yapmak isteyen de var. Ben bu şekilde çalışmak istedim. Lastik toka olarak. Yazdı da geldi. Yazın çok güzel olacağını düşündüm. Kızlar, bunu da tamamladık. Şöyle 6 tane yapmışım. 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Yine bir tane atladık. İkinciye geldik. Ve kaydırma yaptık. Şu şekilde kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Başına aldık. Bir zincir değil, diğerine atlıyoruz. Bir sık iğne değil, diğer sık iğnenin başına. Yani aralarda atlaya atlaya gidiyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Bir sık iğne atladık, diğerine geldik. İşlemimiz bittikten sonra hemen şöyle kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Bir değil, diğer ikinciyi atladık. Sonuncusuna geldim kızlar. Artık bitiriyorum. Yine üçlü trabzan yapacağım. Bir sık iğnenin başına 5 adet. Şu şekilde başlama noktama geldim. Kaydırmamı yaptım. Arkadan bir zincir çekiyoruz. İpimizi kestik. Tokamızın güneş kısmı bitti. Arkada şu ipi birbirine bağlayıp işte gizleyeceğiz. Şimdi bu yüzünü yapacağız. Kaşını, gözünü, gülüşünü ayarlayacağız arkadaşlar. Ben bunu iki şekilde çalışmıştım. Bir şöyle kapalı göz gibi, bir de bu şekilde. İpimi arkadan alıyorum. Şurada başlangıç noktamız var. Onun bir altı da olabilir, üçüncü sırada olabilir. Hani ya 2'ye ya 3'e. Şöyle gülücüğümüzü, ağız kısmımızı yapıyorum. Birazcık ip payı bırakın kızlar burada. Şöyle. Tekrar dönüp şuraya batıyorum. Böyle bir gülen surat. Tekrar aynı noktaların aralarındaki sık iğnelere şöyle batabilirsiniz.
İğnem amigurumi iğnesi, topak iğne. Rahat oluyor çalışması. Böyle kızlar. Yani şurada başlangıç noktamız var. 2, 3. 3'ün hemen altında şöyle çalıştım ağzı. Hemen bu ağzın iki yanına şöyle göz kararı kızlar bakın. 4. sıraya tekabül ediyor. Şu kısımlara şöyle alttan gözleri yapıyoruz. Gözleri çapraz gibi çalışacağız önce. Şu ipim takıldı, pardon. Kızlar şu karşıdaki sık iğneye gidiyorum. Şöyle. Gidiyorum yanındakine hemen. Şöyle bir bakın. Çapraz gibi. Sonra da etrafında dönüyoruz. Şöyle. Bakın hemen gözümüz oluştu bile. Yani bu iş için bir sık iğneyi işliyoruz. Öyle de söyleyebilirim. Şimdi hemen gideceğiz karşısına. Gözümüzü işledik. Hemen buraya geldik. Ağzın hemen diğer kenarına bir sık iğnemizi çapraz bir şekilde yine işleyeceğiz. Şöyle bakın. Etrafında dönüyorum. Bu ipimi de incelttim ben. Normal bir ipimi, mesela Alize Cotton Gold iğne. İncelttim, ikiye böldüm ki kalın olmasın diye, çirkin görüntü olmasın diye. İşlemimizi bitirdikten sonra şu iki ipi arkada birbirine birleştiriyoruz ve bağlayıp arkadaşlar arkada gizleyeceğiz. İşlemimizi tamamladık, gözünü ve ağzını. Ben bu kısımda şöyle hafif allık sürüyorum. Siz buraya pembe bir iple bir sık iğneyi işleyebilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmasanız da olur. Şöyle benim hoşuma gitti. Daha güzel göründü gözüme. Bu şekilde sürdüm. Başka projelerde görüşmek üzere kızlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.